Herkese merhabalar. Pembe Modelem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kız bebekleriniz için yaz aylarında kullanılabileceği çok güzel bir bluz çalışması yaptım. Bluz çalışmama yaka kısmından başladım. İlk önce iki parça olarak belli bir yere kadar ördüm. Daha sonra iki parçamızı birleştirdikten sonra geri kalan bölümü bir bütün olarak örüp tamamladım. Bağcık kısımlarında sonradan şöyle ayarlamalı şekilde yaptım. Bluzumda kartopu bambu kullandım. Şöyle 100 gram 230 metre özelliğinde şöyle. Renk numarasını örmek isteyenler için K157. Sizler isterseniz koton iplerle de tabii ki örebilirsiniz. Alize Cotton Gold, Alize Cotton Baby gibi iplerle de örebilirsiniz. Bluzumun ölçüsü genişlik olarak 30 santim oldu. Şu bölümden ölçtüğümüzde boy olarak da bağcıklarımızı da saydığımızda 42 santim oldu. Bu da 1-1,5 yaş çocuklarınız için olabilecek bir ölçüdür. Hatta çocuğunuzun ölçüsüne göre, zayıflığına göre 2 yaşa kadar da olabilir. Tığ numarası da 0 numara 2.10 milim tığ da kullandım. Sizler yine elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre kullanabilirsiniz. Toplamda 1,5 yumak ip kullandım. Söyleyeceklerim bu kadar. Gördüğünüz gibi çok şık bir bluz çalışmasını şimdi hazırsanız anlatmaya başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi bu güzel bluzumuzun yapımına geçelim. Elbisemize kartopu bambu ipimizle ve 2.10 milim tığımızla başlıyorum. Elbisemize ilk önce zincir çekerek başlıyoruz. İlk sabitlememizi yapalım şöyle. 32 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 zincirimi çektim. Daha sonrasında üstüne 3 zincir daha 1, 2, 3 çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. 1, 2, 3 atlıyorum zincir. 4. zincire ikili trabzan yapıyorum. Sıra ile bütün zincirlerimin üstünü trabzanlarla doldurup sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 32 trabzan sıra sonuna kadar olacak şekilde bütün zincirlerimin üstünü dolduruyorum. Şöyle şu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlk sıra için 32 adet trabzanımı yaptım. Daha sonra 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Örgümü ters çeviriyorum. İlk yuvaya, şu ilk köşedeki yuvaya bir adet ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 yuva atlayıp üçüncüye sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1,
2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya tığımızın üstüne ipimizi alıp bir adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar bir adet ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. yuvaya sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıp 2 adet trabzanımızı atlayıp şu 2 adet bölüm atlayıp üçüncüye bir adet üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir adet daha aynı yuvaya yapıyorum. Şöyle şu şekilde oluşuyor. Şöyle bir daha yapayım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 adet yuva atlayıp üçüncüye sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincir, 2 adet trabzanımızı atlayıp üçüncüye bir adet ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar. Eğer eliniz çok bolsa bu aradaki şu iki aynı yere battığımız yerdeki trabzanımızı, zincirimizi 2 zincirde çekebilirsiniz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 yuva atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüye bir adet ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir adet daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 yuva atlıyorum. Üçüncü yuvaya bir adet ikili trabzan, 3 zincir ve bir adet ikili trabzanla bu sıramızda tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde olacak. Daha sonra üst zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için üst zincirimi çektim. Tığımızın üstüne ipimizi alıp bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Şu şekilde tığımda bekletiyorum. Tekrar tığımızın üstüne alıyoruz. Tığımızda bekletiyoruz. Daha sonra üçünü birden çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Çıkartmadan ikinciyi batıp üçünü bir toplamda çıkıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Daha sonra diğer yuvanın içine atlıyorum. Şuraya. Yine ikili trabzan yapar gibi yapıyorum. Tığımızın üstünde bekletiyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Daha sonra 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Tekrar batıyorum. Tek seferde çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Tekrar batıp çıkartmadan tığımda bekletiyorum. Üçünü bir çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane bir yuvaya 3 tane bu şekilde yapıyoruz. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Diğer yuvanın içine yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine ikili trabzan yapar gibi tığımda bekletiyorum. Tekrar bir tane daha alıyorum. Üçünü bir çıkıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. Üçünü bir çekiyorum. 2 zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar
yuvalarımıza üçer batarak devam edelim. Üçüncü sıramı da bu şekilde tamamladım. Her bir yuvaya bu şekilde 3 adet ikili trabzanlar yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk yuvanın içine trabzan yapıyoruz. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Yuvaların içine 2 zincir çekerek batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şu ara noktaya batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aradaki yuvaya batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Takıldı. Şöyle 1, 2 zincir çekiyorum. Araya batıyorum. 2 zincir çektiğim alttaki bölümlere batıyorum. Yine burada da araya batarak 2 zincirle kutucuklar oluşturuyoruz. Tekrar araya şu şekilde batıyoruz. 2 zincir. Batıyoruz. 2 zincir. Yine ara noktaya batıyoruz. 2 zincir. İki zincir, ara noktaya batıyoruz. Bu şekilde her bir ara yerlere kutucuklar yapıyoruz. Kutucuklarımızı yaptık. İkişer zincir çekerek battık ara yerlere ve en sonunda yine 2 zincir çekerek şu en dış kısımdaki zincir kısma batıyoruz. Düzgün bir şekilde olması için. Şöyle battım. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıp yuvanın içine 2 adet trabzan yapıyorum. Daha sonra diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 2 adet trabzan yapıyorum. Sırayla kutucuklarımızın içini 2 adet ikili trabzanlarla dolduruyorum bu sırada. Bu şekilde kutucuklarımızın içini trabzanlarla doldurarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kutucuklarımızın içine trabzanlarımızı doldurduk. En son kutucuğuma da ikili trabzanımı yaptıktan sonra tığımın üstüne ipimizi alıyoruz. En köşedeki zincirimize de batıp tamamlıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir üst sıra için tığımın üstüne ipimizi alıp ilk noktaya batarak bir adet ikili trabzan yapmış oluyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 kutucuk atlayıp yani 2 trabzan atlayıp diğerine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı kutucuğun içine bir adet ikili trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 adet trabzan atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıp 1, 2, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir adet ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve bir adet ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde sıramız şuradaki sıranın aynısı olarak ilerleyecek. Sadece şu köşelerde şu işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda da aynı şekilde göstereceğim sizlere nasıl olduğunu. Bu şekilde devam edelim.
Sıramı tamamladım. Burada en sonda yine üst zincir çekip aynı yuvaya trabzanımı yaptım. Üst zincir çekip yine köşe noktaya şu şekilde battım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yuvam olmuş oldu. Daha sonra bir sıraya çıkmak için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıp bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine batıp tığımızın üstünde bekletiyorum. Tekrar ikili trabzan yapar gibi bir adet daha yapıp üçünü birden çekiyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu köşedeki yuvamıza 2 adet yapıyoruz ki böyle dışa doğru çok sarkmasın. Daha sonra diğer yuvaya geçiyoruz. Bir adet trabzanımı yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıp tığımda bekletiyorum. Üçünü bir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 adet ikili trabzan yapıyoruz ama tığımızda bekletiyoruz. Tamamını çıkmıyoruz. Üçünü birden çekiyoruz. 2 zincir çekip tekrar yuvanın içine batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Üçünü bir çıkartıp tek seferde şöyle trabzanlar elde etmiş oluyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 3 zincir değil 2 zincir çekiyoruz. Az önce yanlış söyledim. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıp yuvanın içine batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar batıp yine tığımda bekletip tek seferde çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya batıp tek seferde alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yuvaya batıyorum. Tek seferde çıkartıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son yuvamın içine de yine ikili trabzan yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Çıkarmadan üçünü bir böyle bu şekilde çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar ikinciyi de yapıp tığımda bekletip tek seferde çıkartıyorum. Sadece bu köşe noktaları bu şekilde yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Üst sırada her bir kutucuğun içini dolduruyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar diğer kutucuğa geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Altta 2 zincir çekilen yerlerin içine yine 2 zincirlik kutucuklarla beraber batıp ilerliyoruz. Sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. İkişer zincir çekerek kutucuklara bu şekilde battık. En sondaki zincirin üstüne de batarak bir kutucuk daha elde ediyoruz. Ve toplamda 22 kutucuk elde etmiş oluyoruz. Üst zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Şuradaki dolgu sırasının aynısını yapacağız. Her bir kutucuğun içine 2 adet ikili trabzanları doldurarak sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde ilerliyoruz. Üç zincir çekip bir üst sıraya kutucuklarımızı yaptıktan sonra şu alt kısımdaki gibi dolduracağız. İlk kutucuğumuza bir adet ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra diğer kutucuğumuza atlıyoruz.
2 adet yapıyoruz. Diğer kutucuğumuza geçiyoruz. 2 adet yapıyoruz. Bütün kutucuklara ikişer adet trabzanlarımızı doldurarak sıramızı ilerletiyoruz. Sıra sonuna geldik. En sondaki kutucuğumuza da tek adet trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra zincirimizin üstüne batarak yine diğer taraftaki olduğu gibi aynı şekilde yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Şu dolgu sırasını yaptıktan sonra şu sırayı yapacağız. Şimdi ilk hemen dibine batıyoruz. Bir adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Köşedeki 5 zincirle beraber ilk trabzanımızı yaptık. Daha sonra üst zincir çekiyoruz. 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüye bir adet ikili trabzan. 3 zincir. 1 adet ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. 2 atlıyoruz. Üçüncüye bir sık iğne. 3 zincir. 2 atlıyoruz. Üçüncüye bir adet ikili trabzan. 3 zincir. Aynı yere bir adet ikili trabzan. Bu şekilde sadece şu sıra başında şu şekilde yan yana olmak üzere yapıyoruz. Sıra sonunda da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde sıramızı ilerletelim. Sıramızı tamamladık. Her iki noktayı da şu şekilde aynı yaptık. Yani bu noktada nasıl yaptıysak bu noktayı da aynı şekilde yaptık. Toplamda 2, 4, 6, 8, 9 adet böyle şu noktalardan elde ettik. Tomurcuklardan. Bir üst sıraya çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 adet tığımda beklediğim trabzanları tek seferde çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batarak bu şekilde trabzanlar elde ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 2 adet trabzanı tığımda bekletip tek seferde çıkıyorum. Şöyle yapalım. 2 zincir çekiyorum. Tığımda beklettiğim 2 adet ikili trabzanı tek seferde çıkartıyorum. 2 zincir çekip yine 2 kere batıp tığımda beklettiğim trabzanları tek seferde çıkıyorum. Bu şekilde bu sırayı da aynı şuradaki sıramız gibi tamamlıyoruz. Yuvalarımızı sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi şu sıradaki gibi tamamladım. Şimdi şu kutucuklarımızın olduğu yine bölüme geldik. 5 zincirimi kenarda çektim. Ve ikili trabzanımı ilk 2 zincir çektiğim yuvaya yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar şu boşluğa batıyoruz. 2 zincir boşluğa batıyoruz. Böyle bu şekilde kutucuklarımızın olduğu sıradaki gibi bu sırayı da aynı şekilde sıranın sonuna kadar tamamlıyoruz. Kutucuklarımı 2 zincirlerle yapıp en son sıraya geldim. 2 zincir çekiyorum ve en sondaki şu 3 zincir çektiğim bir alt sırada zincir çektiğimiz yere batıp bir kutucuk daha yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve kutucuklarımıza ikişer adet trabzanlarımızı dolduruyoruz. Şu köşeye de dahil ikişer adet
2 zincir çekip bir ikili trabzan yaptığım kutucukların içine bu sırada tamamlıyorum. Bu şekilde trabzanlarla dolduralım. Trabzan sırasını tamamladım. En uç noktadaki yere de batarak parçamı bitirmiş oldum ve toplamda 56 adet ikili trabzanımız olmuş oldu. Bu şekilde toplamda 2 parça hazırlıyorum. Ben daha öncesinde de diğer parçamı hazırladım. Şimdi 2 parçamızı birleştireceğiz. Şimdi ilk önce burada ipimi koparmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincirimi çektim. Diğer parçamın ön yüzünü bu şekilde alıyorum ve köşedeki zincirin içine batıyorum. Şuraya, şu kısma batıyoruz. Şöyle kaydırma yöntemiyle batıp bir zincir çekip iyice bir sıkılaştırıyoruz ve ipimizi burada kopartıyoruz. 11 zincir çekip burayı bağladıktan sonra örgümüzün şu diğer kısmına, şu diğer bölümüne bir zincir çekerek şöyle ipimizi oraya bağlıyoruz. Şöyle en uç kısma. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve geliyoruz. Diğer parçamızı alıp şöyle en köşe noktasına batıyoruz. Şöyle. Şöyle batıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde batıp 2 parçamızı da birleştirmiş olduk 11 zincirle beraber. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Dibine bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 adet atlıyorum. Üçüncüye bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 adet trabzan atlayıp üçüncüye bir ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir adet ikili trabzan daha. 3 zincir, 2 trabzan atla, sık iğne. 3 zincir, 2 trabzan atla, 1 trabzan. Bir adet ikili trabzan, aynı noktayı üst zincir çekerek bir adet ikili trabzan daha yapıyorum. Şu sırayı şuraya kadar tamamlıyoruz. Zincirin olduğu noktaya kadar bu şekilde modelimi geldim. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Burada dördüncüye bir adet ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir adet trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincirimize batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Burada 2 adet zincirimizin üstüne yuva yapmış oluyoruz. Ama burada 3 tane zincirden sonra yuvamızı yapıyoruz. Daha sonra 3 zincir çekiyorum.
şu kenar trabzanın olduğu noktaya gelip bir adet ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir adet daha yapıyorum. 3 zincir. Daha sonra 2 trabzan atlayıp üçüncüye bir adet sık iğne yapıyorum. 3 zincir, 2 trabzan atlayıp üçüncüye bir trabzan, ikili trabzan, 3 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. Yani şurada zincirimizin olduğu noktada 2 adet yuva yapıp burada bir arttırma çalışması yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar zincirin olduğu bölüme kadar aynı şekilde modelimizi devam ettirelim. Zincir 11 zincir çektiğim bölüme kadar geldim. Modelimi devam ettirdim. Şu köşe noktada yine 3 zincir çekip 2 adet aynı yuvaya ikili trabzan yaptım. Daha sonra zincirimin üstünde yine 3 zincir atlayıp dördüncüye batarak bir adet ikili trabzan yaptım. Yine 3 zincir çekip aynı yuvaya bir adet daha yaptım. 1 2 3 zincir çekip şurayı bir daha yapalım. İpimiz kotol iplik olduğu için arada ayrılıyor. Şöyle aynı yuvaya batalım. Daha sonrasında 1 2 3 zincir çekelim. 3 zincir atlayıp dördüncüye batalım. Aynı yuvaya tekrar batalım. 3 zincir çekip şu köşe noktasındaki zincirimizin içine batıp tek seferde çıkartıyoruz. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yuvanın içine bir adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın içine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızda bekletip tek seferde çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın içine 2 adet ikili trabzan yapıp tek seferde çıkartıyoruz. 2 zincir çekip diğer yuvaya batıyoruz. Tekrar 2 adet ikili trabzanımızı tığda bekletip üçünü bir tek seferde çıkıyoruz. 2 zincir, 2 trabzan, tığda bekletip tek seferde çıkıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı devam ettiriyoruz. Sıramızı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 zincirimi çekip ilk zincir çektiğim üst zincirlik olan bölümü tepe noktasına batıp şu şekilde bitiriyorum. Daha sonra bir üst sıra için 5 zincir çekiyorum. 2 4 5 zincir. Yuvanın 2 zincir çektiğim olan bölüme batıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar kutucuklu olan bölümümüzü devam ettiriyoruz. 2 zincir, bir trabzan şeklinde her boşluğa batıyoruz. Kutucuklarımızı sıra sonuna kadar doldurdum. Daha sonra 2 zincir çekip ilk zincir çektiğim bölümün tepe noktasına batarak kapatıyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Kutucuklarımızın içini trabzanlarla dolduruyoruz. Her bir kutucuğun içine 2 trabzan batarak kutucuklarımızı tamamlıyoruz. Bu şekilde beden kısmımıza geçmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar kutucuklarımızı trabzanlarla
dolduralım. Şöyle bu şekilde. Trabzan sıramızı tamamladım. Şu şekilde ilk trabzanımıza batıp ara noktaya kaydırma yöntemiyle beraber şu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde sıramıza trabzanlarla devam ediyoruz. Beden kısmımıza artık herhangi bir farklı bir işlem yapmıyoruz. Beden kısmımızı trabzanlarla beraber tamamlıyoruz. Daha sonra uç kısımda da bir örnek kısmımız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Trabzan sıralarımızı örüp tamamladım. Toplamda 23 sıra olacak şekilde şu ilk sırayla beraber ördüm. Şimdi en dip kısmına da güzel bir çalışma yapacağız. En son sık iğne ile yine bağladık. Daha sonra 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane trabzan sırası atlayıp dördüncüye bir adet ikili trabzan yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Daha sonra ikinciyi batıp tığımda bekletip üçünü bir çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya tığımda 2 kere batıp tığımda beklettiğim trabzanları bir tek seferde çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya yine 2 kere batıp tek seferde çıkartıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 adet trabzan atlayıp dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 trabzan atlayıp dördüncüye 2 kere batıp tek seferde trabzanlarımı çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine 2 kere batıp tığımda bekletip tek seferde çıkıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Şöyle tığımda bekletiyorum. Tek seferde çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 yuva atlayıp dördüncüye sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip 1, 2, 3 dördüncüye trabzan yapıp devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Daha sonra üst kısmındaki trabzan bölümüne geleceğiz. Dibindeki oyamızı da bitirdik ve tamamladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel ve şık bir böyle oyamız oluştu. Şimdi şu kenarların düzgün bir şekilde görünmesi için trabzan ve üst tarafı sık iğnelerle dolduracağız. Şöyle alıyoruz. Örgümüzün ön yüzü, ön parçası bize bakacak şekilde bu işlemi yapıyoruz ki şu trabzanlar düz bir şekilde görünsün. Geliyoruz şurada kol altının olduğu yerde şu yerden tığımızı takıyoruz. Şöyle zincirimizin üstünden takıp sabitliyoruz. Şu kenardan yapalım. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Zincirlerimizin üstünü burada dolduruyoruz. Şöyle sırayla zincirlerimizin üstünü dolduruyorum. Şu kafesli olan bölümün içine batıyorum. 2 trabzan. Daha sonra şu araya batıyorum. Koton iplik olunca ayrılabiliyor. Şöyle. Daha sonra şu
noktaya batıyorum. Sonrasında yine boşluk kısmına 2 adet şu zincirin üstüne, daha sonra kafesli olan bölümde içine 2 adet trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Sonrasında şu zincirimiz olduğu direk bölümüne 1 adet, aralara 2'şer adet, daha sonra yine diğer direk bölümüne batıyoruz. Sonra yine kutucuklara batıyoruz. Bu şekilde, böyle çok sıkı olmayacak, yani biraz aralıklı olacak şekilde trabzanlarımızı yaparak ilerletiyoruz. Şöyle güzel bir görüntü sağlıyoruz. Şu kenar bölümümüzü üst noktaya, şu trabzanın olduğu köşe noktasına gelene kadar ilerledim. Daha sonra en köşe noktası, trabzanın şu köşe noktasındaki yere şöyle batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum iyice. Sonrasında her bir trabzanın üstünü sık iğnelerle doldurarak ilerliyoruz. Bu trabzanın üst kısmına yine tekrardan trabzan yapmıyoruz. Burayı sık iğnelerle doldurarak devam ediyoruz. Daha sonra yine köşe noktasına geliyoruz. Şu köşe noktamıza geliyoruz. Köşe noktamızdan aşağı yine trabzanlarımızı dolduruyoruz. Şu noktaya gelince yine zincirin üstüne tekrar ilerliyoruz yukarı doğru. Yine böyle kutucuklara 2'şer tane, tepe noktalara birer tane olmak üzere arka tarafa geliyoruz. Tekrar buraya uç kısma geldiğimizde burayı yine sık iğneyle dolduruyoruz. Daha sonra geliyoruz aşağıya inip en uç noktada bağlıyoruz. Böylelikle trabzan sıramızı bitirmiş ve tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra bağcık kısmımızı beraber yapalım. Kenar trabzan kısımlarımızı yaptıktan sonra şu gördüğünüz gibi her bir köşesine döndük. Buraları sık iğne. Daha sonra bağcık kısımlarını hazırladım. 4 adet bağcığımız olacak. Daha sonra şöyle bağlamak üzere. Üçünü yaptım. Şimdi bir tanesini daha sizlere nasıl olduğunu, nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi tığımızı alıyoruz ipimizle beraber. Şu şekilde. Daha sonra şu yukarıya çıktığımız çıkıntının en uçtaki noktasına batıp ipimizi şu şekilde takıyoruz. Daha sonra zincir çekmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda böyle zincirler çekerek 60 zincire tamamlıyoruz. 60 zinciri çektim. Daha sonra 3 zincir daha çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. 3 zincir atlayıp dördüncüye bir ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra sırayla zincirlerimizin üstünü trabzanlarla dolduruyoruz. Böyle sırayla zincirlerimizin üstünü trabzanlarla doldurup şu kısma kadar geliyoruz. Zincir çekmeye başladığımız noktaya kadar zincirlerimizin üstünü trabzanlarla doldurup geldik. Daha sonra 1, 2 zincir atlıyoruz. 3. zincire kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Daha sonra sıkıca bir
zincir çekiyoruz ve bu ipliğimizi daha sonra kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bağcığımız bu şekilde oluştu. Şöyle daha sonra istediğiniz şekilde omuz kısmını ayarlayıp bağlayabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu taraftakini de en uçtan değil 1, 2, 3 adet geriye sayıyoruz. Şu üçüncüye yani iki trabzan üstü geriye gidip üçüncüye ipimizi bağlıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra trabzanlarımızı yaptıktan sonra en uç noktaya kaydırma yöntemiyle batıp ipimizi kesiyoruz. Bağcıklarımızı da bu şekilde hazırladıktan sonra bluzumuz bitmiş oluyor. Bluzumuz tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok da güzel ve şık bir çalışma oldu. Sizler de kız çocuklarınız için renk renk hazırlayabileceğiniz çok güzel bir çalışma oldu. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.